arkadaşlar. Bugün değişik bir konseptle karşınızdayız. Biz Amerika'da gezerken, Utah'ın oralardayken bizim takipçilerimizden bir tanesi dedi ki orada Utah'da Hüseyin Deniz diye bir arkadaş var. Çok sıcakkanlıdır, çok cana yakındır. Sizinle mutlaka konuşur. Biz dedik yok canım, Amerika'da insanlar pek öyle değiller, özellikle Türkler. Yok yok, o öyle değildir dedi. Gerçekten telefon aç. Sonra buraya geldik. Burada da bizi ağırladı. Hatta çok bir Türk misafirperverliğiyle ağırladı. Önümüzden çayımız, kahvemiz, meyve suyumuz hiç eksik olmadı. Şu anda da kahvelerimizi içiyoruz. Bu arada artık bunlar bizim fincanlarımız. Bundan sonra boş değil. boş değiller. Ve Hüseyin Deniz. Merhabalar, herkese selamlar. Öncelikle Güneş abla, Haluk abi çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Ben de sizi tanımaktan Biz çok teşekkür mutlu ederiz. oldum. Aradığınızda ben de gerçekten hani kendi native dilimizi duyup böyle bir heyecanlandım. Çok böyle sık karşılaşmıyoruz Türkiye'den gelenlerle. Burası biraz daha uzak kalıyor. Türkiye'nin Erzurum'u, Erzincan'ı diyebiliriz. Bölge olarak biraz daha Türklerin ilgisinde olmadığı bir bölge burası. Daha çok New Jersey, işte New York, ondan sonra Florida. Türkler pek taş California. toprak gezmeyi sevmiyorlar. Biz ayrıyız. Kesinlikle. Dolayısıyla o sizin gezgin ruhunuz sebebiyle karşılaştık. Çok da iyi oldu. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. İlk başta şöyle başlayalım isterseniz. Bize bir kendinizi tanıtın. Ondan sonra kimsiniz? Bu adam kim? Niye siz onunla şu anda muhabbet ediyorsunuz demesin insanlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Kafana saçı düştü benim de. O büyüklük neydi? Neydi buraya geldim. Saksının size'ıyla başlayayım. Ya şöyle 2016 Şubat ayında ben eşim seyahat edelim diye atladık geldik. Kuzenim de katıldı o zaman. San Francisco'ya indik. Oradan bir çıktık. Aşağı yukarı 14 gün boyunca sürekli bütün Kaliforniya'yı dolandık. En son Las Vegas'ta bitiriyorduk turumuzu. Tam o esnada işte benim burada yaşayan Moab'da, Utah'ta arkadaşım var. O işte neden gelmiyorsunuz uğrayın dedi. Onlara da uğradık 2 günlüğüne. Beğendik. Böyle hoş, güzel, küçük bir kasaba. Döndük. Tabii o zaman aklımızda Amerika yoktu. Sadece seyahat için buradaydık. Döndükten sonra Türkiye'deki durumlar, bazı sebepler bir süre sonra bizim buraya tekrar gelip yerleşebilmemizle ilgili böyle bir durum hatırlattı. 2018'de Mart'ta tekrar geldik. Bu sefer eşim döndü. Ben kaldım. Biraz burada acaba Amerika'da yaşar mıyız, kalır mıyız araştırmaya başladım. 3 ay, 3,5 ay şehirde gezdim, dolaştım, yedim, içtim bütün her yerde. Burada bir ara vereceğim. Eşim döndü ben kaldım derken amaç zaten burada araştırma yapmaktı. O yüzden eşim döndü sen kaldın değil mi? Tabii, yani, doğru, O yüzden doğru. başka bir durum yok yani. Yok aramızda özel bir durum yoktu. O işinin başına döndü. Ben de zaten çalıştığım iş yerinden ayrılmıştım 2018'de. Vaktim olduğu için, burada da arkadaşım olduğu için bu fırsatı iyi değerlendireyim. Biraz bakınayım istedim. Hani gerçekten yaşanır mı, Amerika'da durum nasıl? Çünkü şunu da duyuyoruz, karşılaşıyoruz da. Amerika diyoruz ama bazen yeri geldiğinde de hani Türkiye'deki konforunuz buradan çok daha yüksek olduğu için burada gelip yaşama istemeyebilirsiniz. Hani böyle bir opsiyon var. Ama biz geldik, aradığımız birçok şeyi bulduk. Hatta beklediğimizden çok fazlasını gördük. Potansiyeli de fark ettik. Sonra geçmişteki iş tecrübelerimizi acaba yansıtır mıyız diye 3 ay, 3,5 ay ben bölgede biraz dolandım. Sonra dedim ki turist olarak buradayken Amerika'da gerçekten uzun süreli kalıp yaşayabilir miyim? Bunun yolu var mı diye. Tabii hemen bu konuda profesyonel bir immigration avukatıyla görüştüm. O da dedi ki turist statünü E2 statüsüne, vizesine demiyorum bakın, E2 statüsüne çevirebilirsiniz dedi. Ben de bu opportunity'yi aradım, araştırdım. Sonra olabileceğini öğrendim. Bizim başvurduğumuz dönemde de işte Trump yönetiminde biraz meşakkatli, daha uzun, süreçler daha sıkı olsa da bir şekilde başardık. $50.000 gibi bir yatırımla bir tane cafe food trailer açtık. Bu trailer dediğimizde biliyorsunuz böyle. Bütün bizim şu Amerikan filmlerinde gördüğümüz kamyondan alıp vermek, satmak, yemek gibi bir şey Çok yani. yaşayın. Ona traktör diyen Türk arkadaşlarım da var. Evet, Üstü kapalı. Türkiye'de tır kafeler var ama tır biraz daha büyük. Seninki küçük bir Biraz daha küçük, aynen öyle. Öyle bir işle başladık. Bölgedeki fırsatı gördük. Ben iyi bir kahve içicisiyim aslında ama bir zaman hiç düşünemedim ki onun böyle profesyonel bir iş hayatımın olacağı ve insanlara servis edeceğim ki halen daha yaparken kendime yapıyor gibi yapıyorum. O yüzden de sanırım başarılı sonuç aldık şu zamana kadar. 3,5 yıl oldu. O işimiz devam ediyor. 6 ayında o ilk kurduğumuz yerin hemen yanında bir tane Shea Vice diye bir tane daha bir food trailer açtık. Orası da Türkiye'deki karşılığı böyle karlama gibi düşünün. Buz üzerine flavorları, aromaları. Frozen diyorlar yapıyorsunuz. Türkiye'de ona. Aynen, frozen diye satılıyor. Onu açtık. Baktık o da çok iyi gidiyor. Hemen bir sonraki sene işte şu an mevcut bulunduğumuz kafeyi açtık bir otelin hemen girişinde. Burada da kahvaltı, aynı zamanda kahve ve benzeri işte servislerimiz başladı. Bu arada kahvede çok ciddi bilgimizi ilerlettik. Bu arada kahveleri ve sandviçleri efsane. Olur da yolunuz buraya düşerse mutlaka tadına bakın. Çok sağ olun, teşekkürler. O yüzden baktık işlerimiz iyi gidiyor. Talep var bölgeye. Bizler de işimizi iyi yapıyoruz. Şu an internette işte Google'da Cafe Italiano Moab yazarsanız M-O-A-B otomatikman karşınıza çıkacak 3 tane işte bölgede işletmemiz var. Onlara da ulaşabilirsiniz. E2 statüsü ya da Türkiye'den konsolosluktan başvurulan haliyle E2 vizesi.
İki farklı statüdür ama aynı dosya. Biz buradan turist olarak onun değişikliğine başvurduğumuzda da Türkiye'den de başvurduğumuzda şunu istiyorlar. Arada küçük bir fark var. Türkiye'den konsolosluğa yapılan başvurularda $100.000 ve civarını E2 yatırımcı başvurusu olarak kabul ediyorlar. Böyle kendiliğinden bir range oluşmuş, fiyat range. Evet. Ama Amerika'dayken Bu da 50.000 klasik dolar... Amerikan tarzı. Aynen. Amerika'dayken de bütçeniz biraz daha düşük olan $50.000 gibi rakamlar şu an kabul görülebiliyor. Case by case, senaryo by senaryo Soracaktım değişebilir. Bir dönem yani bu 5-6 sene önce hep şöyle bir şey vardı. Yatırımcı vizesi için $250.000 civarında bir parayla Amerika'ya gitmen gerekiyor. Veya mal karşılığı. Veya mal karşılığı bir şeyler yapman gerekiyor. Yani $50.000'la sen bu işi kurdun ve 3,5 senede ikinci iş, hatta üçüncü iş yerimi açtım diyorsun. Hatta 4. iş yerimizi de açtık. Orada 2 tane Maşallah. genç girişimci arkadaşa anahtar teslim devrettik. Şu an aslanlar gibi Fort Myers, Florida'da 4. iş yerimizde devam ediyor. Çok güzel. Yani yapılabiliyor. Kesinlikle yapılıyor. Orada şöyle bir detay var. Burada bakın kafa karıştıran birkaç hep ben bu konuda benim de kendi YouTube kanalım var. Hüseyin Deniz olarak Onu ulaşabilirsiniz. Ne gibi bilgiler veriyorsun, neye hedefliyorsun? Hedefim aslında biz girişimci olarak ilk kendimiz geldiğimizde her şeyi kendimiz bulup tek tek tecrübe edip uzun süre harcayarak, para ve emek harcayarak yapmak, oluşturmak zorunda kaldık. Girişimcilik nasıl olur Amerika'da, business nasıl yapılır, nelere dikkat etmek lazım. Bunların hepsini biz gerçekten zaman, para ve enerji olarak harcayarak edindik. Benim kendi kanalımda da yapmak istediğim, bu benim halihazırda o harcamış olduğum emek, enerji, parayı çok hızlı, bilgi odaklı anlatılan kısa videolarla nasıl girişimci olunur, nasıl E2 vizesi alınır kısmını kendim anlat. O kendimize görev edindiğimiz konu o girişimcilerin, Türk girişimcilerin Amerika'da çok başarılı olabileceğini ben kesinlikle yürekten söylüyorum. Disiplinimiz, kıvrak ticaret zekamız ama bu kıvraklık ne olur yanlış anlaşılmasın. Ben uyanıklıktan bahsetmiyorum çünkü ona karşıyız burada. Türk gibi düşünüp Türk gibi iş yapmak anlayışının dışında bir yaklaşım. Yani buranın kültürünü, buranın kanun ve kuralını birebir uygulayarak ama seri yapabildiğimizi düşündüğüm için orada aslında kastım. Getirip hepsini paket halinde toparladım. Nasıl yapılacağıyla ilgili kendi tecrübemi. Bu arada tabii naif olmak kısmında da görev edindim kendime. Bu bizim yaşadığımız en doğru tecrübe. Peki kimler gelebilir E2 vizesiyle buraya? Veya E2 statüsüyle buraya? Bunun için şöyle bir aslında profil çizmek zor olabilir ancak temel gereklerini olduğu bir iki madde sıralayabilirim. Öncelikle girişimci olacaksanız tabii ki kapitale, paraya ihtiyaç var. Şimdi ben $51.000 burada kendi işimi başlattım. Şu an $500.000 range'lerinde işim var. Fakat o $51.000 gereklilik kısmı bu 40.000 olur, 35.000 olur değişebilir yapmış olduğunuz işin maliyetine göre. Böyle bir kapital ihtiyacımız var. Bir. İkincisi buraya gelip buradan E2 statüsü alacaksanız muhakkak bir Amerikan turist vizeniz olması gerekiyor. Üçüncüsü de eğer yabancı diliniz yani İngilizceniz az, orta ya da ileri seviyede olursa seviyesine göre de yapmış olduğunuz işin hem maliyetini düşürüyor hem sizin burada çok hızlı yol almanızı sağlıyor. Tabii ki dil bilmeyen arkadaşlar da bir girişimci olabilir. Ama bir başkasına yaptırdığı ve kendi disiplininde takip edemeyeceği için biraz zaman kaybı olabilir, para kaybı olabilir. Tabii ki dil bilmeniz şart değil ama bilirseniz çok büyük avantaj. Ne kadar iyi bilirseniz o kadar da büyük avantaj olabilir. Bu üç gerek olduktan sonra bir de ticari anlamda buradaki yasaları, lisanslamayı, kanunları hep profesyonellerle çalışarak yapmalarını tavsiye ederim. Yani iyi bir avukatınız, immigration avukatınız, iyi bir muhasebeciniz olması gerekliliğini de kesinlikle masaya koyuyorum. Her şeyi nizami olarak yapmalısınız ki burada yaptığınız işler hem senin olduğu gibi daha hızlı ilerleyebilsin, kanunlara daha uygun olsun ve kafan rahat olsun. Kesinlikle. Çünkü burada hayat dürüstlük üzerine kurulmuş. Amerika'da Tanrı'dan korkma ama IRS'ten kork derler. IRS kimdir? Vergi dairesi. Dolayısıyla hani her işinizi eksiksiz, nizami ve birebir böyle senti sentine belgeleyerek, alarak, yaparak, Benim faturalara oğlum yapmak. şöyle bir şey söylemişti bana. Amerika'da adam öldürürsen hapisten çıkma şansın var ama vergi kaçırırsan çok zor. Nokta. Nokta. Burada büyük bir nokta. Peki genelde bize bunu soran arkadaşlar var. Ben elektrik işleri yapıyorum. Ben araba tamircisiyim. İşte ben berberim, kuaförüm. Amerika'ya gitsem iş yapabilir miyim? Ben sana sorayım o zaman. Mükemmel yaparsın. Biz kendi tecrübelerimizle evet çok iyi yaparsın diyoruz ama bu insanlar E2 vizesiyle buraya gelebilirler mi? Şimdi ben ona hep şöyle cevap veriyorum. Ben gelebildiysem siz haydi haydi gelirsiniz. E2 Ancak vizesinin şartı ne?
iyi bir business plan, kapitaliniz, paranın kaynağını ispat etme, yeterli miktarda parayı koymak yeterli ama muhakkak bakın olmazsa olmazlar bu listede yoktur ama bunu bilmeniz gerekiyor. Market araştırması çok önemli. Şimdi bakın şöyle şeyler geliyor. Abi ben süper lokma yapıyorum, millet parmağını yiyor. Ben oraya geleyim bir lokmacı açayım. Soru. Daha önce market araştırmasını yaptın mı? Lokma yiyor mu Amerikalılar? Abi onu bilmiyorum. O zaman neyi konuşuyoruz? Çünkü adamların kültüründe lokmayı sen tanıtacaksın, tattıracaksın, sonuç alacaksın. Bunun için belki ne vaktin yetecek ne paran yetecek. Ama rüzgarı arkana almak istiyorsan gel buraya lokma yapan kardeşim. Donut hole dedikleri bir şey var. Çok benziyor. İçini filling yapıyorlar ya da işte içi boş oluyor neyse. Hani donut yap, hole yap. Kafadan satıyor. Yani rüzgarı arkana al. Ev işiyle, el emeğiyle yapılan işler Amerika'da çok kıymetli. Araç tamiri, araç bakımı, inşaat işleri, kuaförlük, mutfak işleri, altın bilezik burada. Ve saatlik ücretlerinden tutun. Kendiniz bir de own ederseniz böyle bir business'ı hani hayal edemeyeceğiniz kadar varlıklı da olabilirsiniz. Sıkı da çalışırsanız hani iyi de yaparsanız işinizi zaten hani yok satarsınız. 2 hafta, 3 hafta sonra randevu vererek çalışırsınız. Buralarda açık var bu konularda. Ve burada bizim kadar pratik, hızlı da iş çıkarmadıkları için bakın fark yaratırsınız. Amerikalılara göre baktığında 4x hızlı çalışmış gibi. Yani biz Amerika'da o kadar yere gittik geldik, marketti şuydu buydu. Hüseyin'in burada çalıştığı kadar hızlı çalışan, müşteriyle bağlantısı olan birisi. Starbucks'lar dahil ki orada çok hızlı çalışıyorlar. Görmedik. Yani sanki acelesi varmış gibi inanılmaz hızlı çalışıyor. Aslında müşteri burada beklemeye alışkın ama o bekletmeyerek o müşteriyi tekrar buraya getirmeye çalışıyor. Müşteri de böyle bakıyor, ben gördüm. Ben takipçilerimden gelecek soruları aşağı yukarı bildiğim için soruyorum. 50 bin dolarla buraya geldin. Niye 50 bin dolar abi? O senin yaptığın iş planının içinde o 50 bin doları nerelere harcayacağını tek tek gösteriyorsun. O yüzden yetecek olan paranın miktarına göre bir iş planı yapman gerekiyor. Doğru Çok mu? doğru. Kesinlikle doğru. 50 binle geldiğin zaman 50 bini iş için ayırdım. O işte 3 bin avukata ayrıca verdim, sertifikasyon için 5 bin verdim değil. Hepsini 50 binden düşüyorsun. Ben şöyle anlıyorum sorunuzu. Bu alacak olduğunuz lisanslamanızda dahil edebiliyor musunuz expense'lere? Edebiliyorsunuz. Onu da şuradan biliyorum. QuickBook diye Amerika'da çok genel kullanılan bir muhasebe programı var. Onun içerisinde Professional Services denilen ya da License Software gibi alt dallar var. Onlardan birine expense olarak alabilirsiniz. Hani. Getirdiğin para net para, o paranın içinden bütün bu harcamaları yapıp hepsini bildiriyorsun. Yeme içmen hariç diye. O sizin durumunuzla alakalı. Benim 51 bin dolar toplamda onlara dahil etmem gerekiyordu. Ona göre bir business planı ve iş sektörü seçtim. Ama sizin paranız vardır. 50 bin işe yatırır. Artı masrafları da extension olarak dışarıdan. Hemen bir soru, abi naylon fatura bulabilir miyiz? Bulabilirsiniz abi. Ondan sonra da işte siyah beyaz çizgili böyle Daltonların ayağındaki o şeyler. Hani şu geçenlerde yaptığımız videoda gösterdiğimiz senin yanında oturan arkadaş gibi oturursun burada. Böylece Amerika'ya net yerleşmiş olursun. Hiç Aynen. giremezsin artık bir daha. Vizeye gerek yok. Çıkış tarihiyle ilgili istediğin kadar kal. Araba tamiri yapan adam buraya gelip ben araba tamiri yaparım, o zaman ben gelirim orada E2 statüsüne başvururum diyecek. Onun için yanında adam çalıştırman gerekiyor. Çünkü E2 statüsünü Amerika'nın sana sağlamasının sebebi buradaki insanlara iş imkanı açmak. Doğru mu? Çok güzel bir konu. E2 ile ilgili öyle bir detay var. E2 açılımı Employer Based Visa. Kısacası siz burada iş yeri sahibi olarak burada bir atılım yapıyorsunuz, girişimde bulunuyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz, işe alım, işten çıkarma, Çalışabilir misin? iş yerinin konseptini oluşturma, menüyü create etme ya da trend oluşturma, bunların hepsinden sorumlu olarak evet bir emek verebilirsin şimdi. Ama operasyonun ortasında ol demiyor sana. Sana oraya eleman tut diyor ve istihdam yaratmanı istiyor. Dolayısıyla kendi işini açanlar, kendi işime girerim çalışırım tezgahın arkasında diye düşünmesin. Kendi işimi açarım, onu manage ederim ama oraya bir eleman tutma en az 1, 2, 3 ne kadar çok olursa da o kadar çok buradaki o vizenizin kabul oranı artıyor. Öyle Türkiye'den birini getirdim, onu da çalıştırıvereyim yanımda. Olmuyor. Ben kimleri istihdam ediyorum? Çok önemli sorulardan bir tanesi. Çalışma izni olan herkesi istihdam edebilirim. Eğer gerçekten Amerika'da senin o operasyonunu yürütecek kimse yoksa, alternatif olarak yurt dışından getirmen gereken bir işçi olduğunda Türkiye'den, bunun maaşını ödeyebilecek finans gücün varsa getireceğin kişinin yıllık, onun için bir sertifikasyon sürecine giriyorsun. Perm Certification diye bir süreç var. O sertifikasyonla yabancı işçi alabilir statüsü ve finans kaynağını olduğu takdirde tabii ki getirebilirsin. Aile ve iş durumları nasıl oluyor? Başvuran olarak eğer E2 statüsü ya da vizesine onaylanırsam benim ailem
eşim, çocuğum da beneficiary adı altında yararlanan olarak benden benim aldığım statünün aynısını alıyor. Hatta ben iş yeri sahibi olarak dediğimiz gibi aktif çalışmıyorum çünkü iş yeri sahibiyim. Ama eşim çalışma izni alabiliyor. Ne kadar sürüyor çalışma izni alması? Bizim 1 yıla yakın sürdü o izni almak. Ama o dönem government shutdown vardı, işte farklı süreçler arka arkaya takip etti, gecikti ama 6 ay normal şartlarda her şey yolunda gittiğini düşünürseniz. Niye bu kadar işler ağır yürüyor? Adamlar ağır. Ben o konuda şey diyorum, kültür ve biraz algı farkı. Biz Türkiye'de pimpon maçı gibi mesela evrağı verdim, yanıt bekliyorum. Bunu yaptım, şöyle yapıyorum, bunu... Benim çalışma hayatımda hep böyleydi Türkiye'de. Hani talep, sonuç, talep, sonuç. Burada öyle olmuyor. Burada kurumların tatilleri var, iş günlerinde toplantı saatleri var. Türkiye ile buranın hayat tarzı farklı. Türkiye'de insanlar çalışmak için yaşıyorlar. Burada insanlar yaşamak için çalışıyorlar. Ya- Yani yaşamak için gerekli parayı kazandıkları zaman ben artık bir gezeyim, bir dolaşayım. Yani çok Moda çok fazla gidiyoruz. Türkiye değil. Bence bu Akdeniz eski dünyayla Evet, karşılaştırdıkları. evet. Kesinlikle. Var mı söyleyeceğin son bir toparlamak için bir şey? Sonra başka sorularım var sana. E-İK vizesiyle ilgili girişimcilere yönelik söyleyeceğim birkaç detay var. Çok telefon alıyorum. Çok telefonda fikir teatisi yapıyoruz. Tamam, telefonum var da. Bu arada hazır hemen kontak numaramı vereyim. +1 Amerika'nın alan kodu 832 482 7946. Tabii Türkiye'den normal hat yerine WhatsApp'tan ekleyerek ulaşırsanız bu numarayla birbirimize önce bir mesajlaşıp uygun bir saat ve gün için randevulaşıp tekrar görüşebiliriz. Evet, direkt aramayın çünkü burada Dokuz saat kafe işletiyor. O anda müşteriye bakıyor olabilir, grubu olabilir, başka bir şey olabilir. Mesaj atın, o size döner. Estağfurullah, aynen. Müsait olduğumuzda hemen yanıtlarız. Olmazsak da muhakkak geri dönüş yaparız en kısa zamanda. Burada dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Google'dan doğru adres ve kaynaklardan alınabilecek bilgileri telefonda biraz sohbet tadında da konuşuyoruz. Efektif bir konuşma olmadığını düşünüyorum. Bu hem karşıdaki beni arayan kişi için söylüyorum, vaktini doğru kullanması adına, hem de bizim adımıza. Ben bugüne kadar bilgisayar anlamda biraz mentor ya da coaching gibi düşünelim. Destek olmaya çalıştım E2 ile ilgili. Her zaman da olmak isterim. Biz çektik, siz çekmenize gerek yok. Kolay bilgiyi zaten videolarda kendi kanalımda anlattım. Ama verilen bilgide gerçekten karşıda gelen talepte bilgi sorusu geldiğinde biz daha mutlu oluyoruz. Bunu araştırdım ama şu konularda emin olamadığım konular diye gelirse o açıkları kapatmayı daha çok yeğliyoruz. Çünkü birçok bilgi zaten Amerika Konsolosluğu'nda ya da Immigration Office'in sayfasında yer alıyor. Yabancı diliniz olmayabilir, Google Translate'i ısrarla tavsiye ederim. Hakikaten çok kolaylaştırır işinizi ve çok hani %80-90 arası başarıyla çevirebiliyor. Bayağı başarılı şu anda, evet. Bu şekilde faydalanılabilir. Gerçekten ya hani hiç anlayamadığınız bir konu olabilir, çok uzaksınızdır bu konulara ama böyle basit, hazır sorularınız olursa hoş geldin beşikliğini tabii ki yapalım. Hani aynı zamanda sohbet canlısıyızdır ama bilgi içeriği talep eden kolları, telefonları biraz daha önemsiyoruz, daha faydalı buluyoruz. Hem karşısı için hem bizim için. Ama abi ya ben oraya gelmek istiyorum deyip hani bunu da tekrar yanlış anlaşılmasın. Gelmek istiyorum, girişimci olacağım diyor. Tamam diyorum, 3 soru soruyorum. Param var mı? Yok. Vizem var mı? Yok. Nasıl bir iş yapacaksın? Sen ne önerirsin diyor. Şimdi ben bu arkadaşa ne söyleyeyim? Hani bu konularda biraz daha böyle hani planlama yapılmış, biraz daha bazı elinde datası olan arkadaşlar ulaştığında daha çok yardımcı olabiliyoruz. Bu arada ben birazcık da aile ve yaşamla alakalı sorular sorayım. Biz buraya geliyoruz, geziyoruz. Aile yaşamı olarak gördüğümüz şey bizim yetiştirdiğimiz çocukların evde oturup yaşamasından ibaret. Çünkü burada hayat nasıl geçiyor? Türkiye'dekinden farkı ne? Şimdi eğitim, geçim, sosyallik, entelektüel yaşamla ilgili Amerika'da muazzam bir fırsat var. Çok kolay ulaşılabilir durumda. Çalıştığınız zaman karşılığını ziyadesiyle alabildiğiniz bir yapı kurulmuş durumda. Yani bu da ekonomi aslında. Kimse senin hani saçına, giyimine, kıyafetine göre bir değerleme yapmıyor. Muazzam rahatlık hissettiriyor. Okula gidiyorsunuz, hiçbir sosyoekonomik durumunuz ya da popülariteniz göze alınmadan bütün çocuklara eşit Müdürün eğitim. çocuğuyla sokaktaki çöp toplayanın çocuğu aynı. Kesinlikle söz konusu bile değil. Biz bugüne kadar 3,5 yıldır tecrübe ettik. Çok rahatız, çok mutluyuz. Hatta desteğe ihtiyacı olanlar düşünülmüş. Ülkeye yeni gelenlere özel English class veriyorlar ve mentoring veriyorlar ve bütün bu servisler devlet tarafından, okul tarafından karşılanıyor. Bir günlük yapmış olduğumuz çalışmanın karşılığında kiranız, yemeniz, içmeniz ve sosyal aktiviteniz, tatiliniz dahil günlük yövmeyenizden para arttırabiliyorsunuz. Hani bu şu anlamda Günlük değil. kiranızdan bahsediyoruz. Tabii ki günlük kiranız. Her şeyi günlüğe çevirirsek. Kısaca şu, çalıştığınızın karşılığını alıyorsunuz ya, çok güzel. Buranın para birimiyle kazanmaya başladığınızda ve buraya göre yaşadığınızda bir gün olsun
benzinimi yarım doldurayım ya da şu kadar doldurayım diye hiç hesitate etmedim. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Araba alıyorsunuz yük değil, benzin alıyorsunuz yük değil. Yiyorsunuz acaba bunu bugün yerine bunu diye tercih yapmak. Böyle şeylerden kurtulduğunuz zaman çok daha farklı bir bu sefer rahatlık geliyor üzerinize. Stresin daha az olduğu, biraz daha kendi aile bireyliğine ya da kendinize yöneldiğiniz bir durum çıkıyor. Yani 7'de açıyorlar, 1'de kapatıyorlar. Ondan sonra öğleden sonranız size kalıyor. İsterseniz eğlenin, isterseniz çocuğunuzla bir şey yapın, isterseniz gidin başka bir işte çalışın. Yani tamamen sizi bağlayan bir durum. Geçenlerde bakın takipçilerinden birinden çok enteresan bir soru geldi. Dedi ki biz bütün hafta boyunca çalışıyoruz. Zaten gecenin bir saatlerine kadar uğraşıyoruz, didiniyoruz, yorgunuz. Hafta sonu geldiği zaman şöyle bir ayaklarımızı uzatıp dinlenmek istiyoruz. O gün bize ait olsun istiyoruz. Ama Amerikan filmlerinde görüyoruz. Aileler hep çocuklarıyla beraber işte okul etkinlikleri, yok hafta sonu sporları, futbol maçına gidiyorlar. Akşamları çocuklarla basket oynuyorlar. Ya bu insanlar hiç kendilerine zaman ayırmıyorlar mı? Çok sıkıcı değil mi bu hayat orada? Ya aslında bu insanlar kendilerine muazzam vakit ayırıyorlar. Bakın şu an çölün ortasındayız. Gidin evlerin 1/3 diyeyim, hani çok da abartmadan, belki biraz daha 1/4 olabilir. Önlerinde jet ski, tekne görme şansınız muazzam yüksek. Çünkü buraya 2,5-3 saat mesafe. Lake Powell diye bir yer var. Herkes yazın Temmuz, Ağustos yok. Teknelerine biniyor, geziyorlar, dolaşıyorlar, jet ski yapıyorlar vesaire. Sonra onu buraya çekiyor. Bir hafta boyunca işte boyuyor, temizliyor falan filan. Muazzam bir personal Bundan time. zevk alıyor. Arabasını kendi tamir ediyor. Bundan zevk alıyor. Amerika'da aslında sistem her şeyi kendin yap üzerine kurulu. Pompacıya gidiyorsunuz, ne yapıyor? Kim dolduruyor? Kendiniz Kendin dolduruyorsunuz. dolduruyorsun. Ben Amerika'da çalışıyorum diye kime sorsam, ben Amerika'ya gittim, pompacı oldum. Oradan işte şöyle buraya geldim. Abi nerede çalışıyor bu pompacılar? Ben niye görmedim? O hikayeyi anlatan bir tane amca var. Ben onu yıllar önce izlemiştim. Herkes gelsin buraya, pompacıyla başlayın, bakın ben böyle yaptım, siz de yaparsınız gibi böyle cesaretlendiren bir şey vardı. O pompacıyı ben de göremedim. İyi yani bize değil hatayı. Sen de görmedin. Anne, amcayı da bulamadım. O bence Hızır amca. Hani olur ya böyle görünür kaybolur bir karakter var. Hızır abi falan, amca deriz ona, sakallı. O amca bence. Pompacı diye bir şey yok yani. Ben göremedim. Biz de görmedik. Benim arabamın camı bozuldu geçen sene. Bir tane araç tamir ustasına gittim. Ya usta dedim, böyle bir şey var, durumunu anlattım. Baktı, $400 yaparız dedi. Dedim $400 bir cam mı yapacağız? Araba dedim $1.900 zaten yani. Hani 1/4 para. Dedi ancak böyle yaparız falan. Okey dedim. Şimdi o arıza olan parçayı İnternetten buldum, sipariş verdim. Hem de Ford'un kendi parçası. Geldi, $50 araç, 2 saatte kendi labor'ımı koydum. $50 ben yaptım mesela. Bu arada $150 $1900 olan araç da Grand Cherokee. Aynen öyle, Grand Cherokee bu arada. Şimdi ben duyar gibi oluyorum. Yok öyle fiyatı araba, saçmalamayın. Atıyorlar, yalan söylüyor. Anahtarı burada, inanmıyorsanız hemen biraz sonra da çalıştıralım, bir de bir tur atalım arkadaşlar. Çok yakıyor ama hani hissettirmiyor burada. Burada hissettirmiyor, Türkiye'de biraz sıkıntılı. Bir söz var, onu hatırlatmak isterim çünkü E2 bazlı düşünürsek sohbetin temelinde kişiyi kısıtlayan tek bir varlık var, o da kendisi. Bugüne kadar cesaretlendirme ve gaz konuşması gibi olmasın da bugüne kadar ben gerçekten neyi hayal ettiysem, yapmak istediysem oldu. Çok şükür. Bunun olması için ben istekte, talepte bulundum ama çalıştım da onun için. Ve gerçekten de şansım da yaver gitti, oldu her şey. Ve ben bunun herkes için olabileceğini düşünüyorum. Ya seni dinledik. Sen çok memnunsun Amerika'da yaşamaktan falan. Acaba bu konuda Müşerref ne düşünüyor? Dilerseniz Müşerref'le ilkini de çağıralım. Evet lütfen eğer İkisini de müsaitlerse. onlardan alalım. Evet. Çok kıymetliler, ona göre kıymetli bilin falan. Bu Charlie, bu da meleklerin. Evet. Önce ben Müşerref'e soru sormak istiyorum. Deminden beri Hüseyin'le konuşuyoruz. O buraya gelmekten çok mutlu, yaptığı işlerden çok mutlu, bu süreci çok güzel anlatıyor, eğitim sürecini çok iyi anlatıyor falan. Peki arka planda onun destekçisi olarak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Vallahi hiç bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum ben. Ya işte hayat bu kadar da toz pembe değil. Peki zorlukları nelerdi? Ben birazcık daha aslında çocuk için biraz zorlandım. Çünkü o sıfır İngilizce ile geldi. Okul sürecinin nasıl olacağını aslında tahmin etmiyordum. Okulla ilgili çok bir şeyim yoktu. Kaç yaşında fikrim bir yoktu. buraya geldin? 7. Birazcık evde desteklemek zorunda kaldım. Sistem farklı, İngilizce öğretimi farklı, matematik farklı. O biraz beni yordu açıkçası. Hayat değil o zaman, çocuk yordu. Evet, aslında çocuk gördü bir yandan. Bir yandan da farklı bir iş kolundan buraya geldiğimiz için hep bir yeni öğrenme süreci vardı açıkçası. Yani ilk sene aslında onun zorluğu vardı. Yeni şeylerin öğrenme zorluğu Ama vardı. şu anda görüyorum, ilk kurduğunuz işi tek başına sen götürüyorsun. Evet, Oraya ben kimse karışmıyor. Karışmıyor. Ben götürüyorum orayı. Ama Onun genel olarak dışında- Amerika'da yaşamaktan mutlusun. Yok, ben kesinlikle çok Bu mutluyum. arada ya ikinize birden soracağım. Hiç geri döndünüz mü bu 3,5 senede? Yok, Ya sen dönmedim. zaten ilk gitmiştin de. Hiç özlemediniz mi? Gitmeyi istemediniz mi? Ya Ayrı ayrı cevaplayalım çünkü farklı düşüncelere sahibiz burada.
Ben sadece ailemi özlüyorum. Onun dışında tabii ki arkadaşlarımı da özlüyorum ama hani atıyorum bu domatesi yiyemedim, işte şu kebabı yiyemedim diye bir özlemim yok açıkçası. İnsan özlüyorsun yani. Evet, insan özlüyorum. Sen? Bomba geliyor, sıkı durun. Antalyalıyım, doğma büyüme. Son 2 yılımı ama İstanbul'da geçirdim. Antalya tabii ki Antalya, hani evim ama İstanbul'u bu kadar özleyeceğimi hiç düşünmemiştim. Evet, İlkin. Bir de seni tanıyorum. Sen kimsin? İlkin. Ben de 8 ay önce buraya geldim. Ben de turizmciyim ve Amerika'ya gelme gibi bir düşüncem yoktu. Yoktu diyor ama İlkin'in doğuştan Tabii. Amerikan pasaportu var annesinden kaynaklı. Yani onun hiçbir sıkıntısı yok. Hocanı istediği zaman gelip istemediği zaman gidebilir. Şimdi ne yapıyorsun? Ben 8 ay önce Denizler'in yanına geldim. Kısacası ben İlkin'le demin konuşmuştuk. Biz anlatayım. Şu anda staj görüyor ve yakında kendi iş yerini açacak o da. İlkin aşağı yukarı 6 aydır çok aktif olarak işin içinde. Bütün prosesi şu an tamamladı. İlkin burada olma sebebi bizimle birlikte çalışmakla beraber belki partnerlik seviyesinde, belki kendi bağımsız, independent ne isterse bizden full kredi şu an. Ona yeni bir iş yeri açmayı planlıyoruz. Yakın zamanda umarız zaten o da kendi iş yeriyle karşınıza çıkacaktır. Yine ay sonunda ikinci bir arkadaşımız geliyor. O zaten C1 öğrencisi, turist vizesine dönmek için başvurusunu yaptı. O da bir tane food trailer açmak istiyor. Müşerrefin yanında bir süre educate edeceğiz. Daha sonra buraya alacağız. Böyle gelecek. cross train'i yaptıracağız. Biz biraz da böyle akademi olma yolunda ilerliyoruz belki. Evet, Amerika'da bayağı hani iş yapmak isteyenlere eğer ön hazırlıklı gelirlerse çok destek oluyorsunuz. Hı hı. kesinlikle. Ama ön hazırlıkları olmalı. Tabii. En azından bir vizeniz olursa hani Vizesi. gelebilirseniz ondan sonra Vize kısmetse ve para. güzel olur. Vize ve para. Ben bir de sabır eklemek istiyorum buna ayrıca da. Bak az önce ne dedim? Amerika bana ne öğretti? Bravo. Sabır. Değil mi? Sabır. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Sabırlı olacaksınız. Aynen. Herkes sabır diyor yani. Şey Evet, gibi söyledim yani- ama adam olun. O kadar yavaş gidiyor ki her şey. Hani bizim Türkiye'deki gibi şuraya para vereyim ya da işte araya birini sokayım, bir şeyler hızlansın. Yok burada. Yok. Hüseyin abi ben sana 50 bin dolar göndereyim. Evet abi. Sen orada aç dükkanı ben de geliyorum. Benim yani öyle bir sistem yok. Ya işte abi beni uğraştırma ben. Abi yani sen beni Sülün Osman yerine koyuyorsun. Diyorsun ki bana abi Boğaz Köprüsü'nü sat. Biz beraber ortak geçenlerde Böyle bir niyet varsa, hani diyorlar ya İngilizce bilmek gerekli mi? Evet, gerekli. Bizim Mükemmel bilmen olmasa gerekiyor. da birazcık da olsa Evet, anlaşabilmen evet, gerekiyor. aynen öyle. Hiç Bir de olmazsa insanlardan yardım isteyip yardım ederlerken ne dediklerini anlayacak kadar bilmen anlayacak kadar gerekiyor. İngilizce bilmen gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica Çok ederim. zamanınızı Teşekkür aldınız, bize ederiz. vakit ayırdınız. çok teşekkür ederiz. Gene sorusu olanlar, dedikleri gibi belirli şeylere sahip olanlar sorularını sorabilirler. Her zaman. Telefon numarası da verdik, YouTube kanalını da verdik Aynen. zaten. Görüşmek üzere hepinize. Çok teşekkür ediyoruz.